görüşürüz. Merhabalar. Besmelemizi çektik. Ekmek teknemize oturduk. 35 senedir Avusturya'dayım. Avusturya vatandaşıyız. Özlem ablam, öncelikle bana bu fırsatı sunduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben Murat'la 1997 yılında tanıştım. Murat Erdatlı ile çok ilginç bir tanışma anımız var. Eşi Emine abla sürekli benim programları dinler. Selamun aleyküm. Murat Erdatlı hakkında ne diyebilirim? Evet, merhabalar. Birazcık Sayın Murat Erdatlı'dan bahsetmemiz gerektiği söylendi. Öncelikle iyi akşamlar. Murat abiye bir iki kelime söylemek istiyorum. Merhaba Murat kardeşim. Bu videoyu senin için hazırlıyorum. Ben Yakup Altıntaş. 1990 yılından beri tanıdığım Murat Erdatlı kardeşim. Merhaba Murat Erdatlı abicim. Evet, saygıdeğer Murat Erdatlı abi. Ben Isparta'dan taksici Alper. Viyana'da Murat abime selam olsun. Şimdi bakalım Murat Erdatlı işini nasıl yapıyormuş ve Murat Erdatlı kimmiş? Hayatta prensibimiz önce en iyi insan olmalı ve sonra da hangi işi yapıyorsak yapalım o işte en iyisi biz olmalıyız. En azından bu yolda gayretli olmalıyız. İyi insan olmak, yaptığın işte en iyisi olmak ve bu yolda gayretli olmak deyince elbette bugüne kadar azınlıkta da olsa bu felsefenin içini dolduran insanlar tanıdım. İşte onlardan biri. 2024 senesinde Viyana FM'de yaptığım radyo programlarında tanıdım ben onu. O Sayın Murat Erdatlı. O bir baba, o bir eş, o bir dost, iyi bir insan ve Viyana'da yaşayan, mesleğine senelerini vermiş ve bence mesleğinin en iyisini yapan bir taksici. Bu bölüm kendisine tarafımdan hediyedir. Seneler sonra da izlediğinde kendisiyle gurur duymasını istediğim bir anı silsilesi olsun istedim. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Merhabalar. Besmelemizi çektik. Ekmek teknemize oturduk. Ben Murat Erdatlı. 4 çocuk babasıyım. Evliyim. Mutlu, huzurlu bir yuvam var. 35 senedir Avusturya'dayım. Viyana kentinde. Taksicilik yapıyorum uzun süredir. Ekmeğimizi helalından kazanmaya çalışıyoruz. Allah herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlar nasip eylesin. Isparta'dan Alperen meslektaşıma, ben Avusturya Viyana çekimleri, proje, yapım ve sunum Özlem Ayral. Hepinize iyi seyirler dileriz. Merhaba. Özlem ablam, öncelikle bana bu fırsatı sunduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben Murat'la 1997 yılında tanıştım. O senesi biz evlendik. 27 yıllık bir evliliğimiz var. Zorluklarıyla, kolaylıklarıyla, güzellikleriyle geçti. 4 tane güzel evladımız var. Murat her zaman çok çalışkan bir insandı. Sabahın 3'lerinde, 4'lerinde kalkarak akşamın geç saatlerine kadar çalıştı. Bizleri kimselere muhtaç etmedi. Çok arkadaş canlısı bir insandır. Çok merhametlidir. Çok yardımsever bir insandır. Kimin başı darda olsa Murat her zaman yanlarında olur. Ben onu çok sevdim. İyi ki benim eşim, iyi ki çocuklarımın babası. Allah başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyorum. Ne olursan ol, ne yaparsan yap, en iyisi ol, en iyisini yap. Yaptığın yemeğin, çizdiğin resmin, mesleğinin, ne olursa olsun hayatta üstlendiğin her rolün en iyisi ol. Ne kimseyle yarış ne de taklit et. Sadece sana katabilecekleri şeyleri mutlaka öğren. Herkes her şeyi öğrenebilir. Önemli olan bunu nasıl yaptığı.
Öğrendiği her şeye kendinden bir şeyler katmak ve fark yaratmak zorunda aslında insan. Öyle ki bambaşka yapmalı. Severek ve isteyerek yaptığı her şeye kattığı başkalık, insanı ondan sonraki adımda başarıya götürecek aslında. Martin Luther King'in sözleri hayatımda hep önemli bir yere oturmuştur. Bu sözleri şimdi paylaşmak istiyorum. Bu bölümü öncelikle Sayın Murat Erdatlı izleyecek. Sonra onu sevenler izleyecek. Belki onu hiç tanımayan, merak edenler izleyecek. Belki de birçok insan izleyecek. O yüzden Martin Luther King'in bu sözlerini paylaşmak istiyorum. Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada işini iyi yapan dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. Gün içinde çok şey oluyor insan. Bir anne ya da bir baba, bir sevgili ya da bir kardeş, bir çalışan, bir yolcu, bir yaya ve daha birçok şey. Olabildiğimiz ne varsa, olabildiği kadar doğru, olabildiği kadar kendimiz olmalı, hem de en güzeli. Öncelikle iyi akşamlar. Murat abiye bir iki kelime söylemek istiyorum. İyi ki onu tanımışım. İyi ki onunla tanışmışım. Çünkü gerçekten bana göre şahsım adıma bu devirde bulunabilecek en nadir insanlardan birisi. Şu açıdan inanılmaz merhametli, iyi kalpli, düzgün, işini iyi yapan, gerektiğinde hiç düşünmeden yardıma koşan bir insan. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. İyi ki benim öz abimin dışında bir kendime ona sırtımı yaslayabileceğim, güvenebileceğim bir tane de abim olduğu için çok mutluyum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Murat abiyi çok seviyorum. İyi ki hayatıma girdi. İyi ki benim de bir abim. Onu çok seviyorum. Kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Murat Erdatlı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da taksicilik yapmaktayım. Taksinin olmazsa olmazı taksi lambası, arabanızın taksiye uygun olması ve taksimetreniz. En önemlisi taksi sürme belgeniz. Yani taksi ehliyetiniz olması lazım, ehliyetten hariç. Bu ehliyeti veya bu taksi sürme kimliğini alabilmek için kurs görmeniz lazım. Kurslarda bütün Viyana'nın ana yollarını, bağlantı yollarını, hastanelerini, polislerini vesaire büyük yerlerin hepsini bilmeniz lazım. Ve bütün gezilecek yerleri bilmeniz lazım. Bir turisti aldığınız zaman nerelerde aşağı yukarı Viyana'da görülecek yerleri en azından isimlerini bilip yerlerini bilmeniz lazım. İkinci şartımız, benim kendi firmam var, taksi firmam. Bir tane arabam var. Yalnız sürüyorum, şoförüm yok. Bunu da ayrıyeten tekrar bir kurs yapmanız lazım. Bu kursta %70, %80 aşağı yukarı muhasebe işlerini bilmeniz lazım. İşveren haklarını bilmeniz lazım. İşçi haklarını bilmeniz lazım. Avusturya'nın çoğu şehirlerini ve görükecek yerleri bilmeniz lazım. Avusturya çevresindeki devletlerin de belirli bir bölümünü bilmeniz lazım. Bunları öğrendikten sonra bir kursa tabi oluyorsunuz. Kurstan sonra tabii ki bir imtihan oluyorsunuz. İmtihanda başarılı olursanız iş yeri açma hakkına sahip oluyorsunuz. İş yerini açma hakkına sahip olduktan sonra bir iş yeri açıp taksi çalıştırma hakkınız vardır. Merhaba Murat kardeşim. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz 35-40 yıla dayanıyor. Zaman zaman ara vermiş olsak da hep kaldığımız yerden devam etmesini becerdik. Güzel olan da bu. Eskiden top oynamasını beceremiyordun, kadroya seni almıyordum ama şu son zamanlarda bakıyorum ilk 11'de yerin garanti. Kendini
yedekler arasında değil de ilk sağlam 11'in içinde görmeyi garantiliyorsun. Ne diyeyim? İyi bir arkadaşımsın, iyi bir kardeşimsin, iyi bir dostumsun, iyi bir sırtımı dayayabileceğim arkadaşımsın. Ne mutlu seni tanıdığım günlere, ne mutlu sana, ne mutlu bana senin gibi bir arkadaşım var. Bunu açık ve net, canı gönülden söyleyebildiğim için ben de sevinçli, mutluyum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Ayağına taş değmesin. Murat'ım, Ürgüp'üm. Murat Erdatlı'nın iç sesi konuşuyor olsaydı, zannediyorum ki şöyle derdi. Başkalarıyla yarışmadım hiç, kendimden başka. Yaptığım her şeyin en güzelini doğrulukla yapmaya çalıştım. Yadırganma ve yanlış anlaşılma pahasına üstelik. Hep çok sevdim. Tek hatam en mükemmel haliyle nefret edemedim. Sadece hak edene, hatasını anlayana kadar hayatımın en iyi dersini verdim. Bu beni yorsa da onlara çok şey kattı. Başarılar beni hiç şımartmadı çünkü başardıklarım başkaları için başarı, benim içinse bir sonraki adımın başlangıcıydı. Biraz daha Viyana'dan bahsedeyim. Bu gördüğünüz tabela ilk yazan bir rakamı 1. Viyana olduğunu gösteriyor. Viyana'nın bütün köşelerinde var bu. 1. Viyana ve nerede olduğunuzu gösteriyor. 2. Viyana'ya geçtiğiniz zaman o 1-2 olur. Yani bütün Viyana'nın yollarında var bu. Bütün köşelere yazmışlar. Hangi Viyana'da olduğunu biliyorsun ve hangi caddede olduğunu biliyorsun. Evet, biraz da Viyana'nın taksi sektöründe zorluklarından ve kolaylıklarından bahsetmek istiyorum. Evet, çok kaçak taksi var Viyana'da. Bunun önlemini alamıyorlar. Polis bu yönde çok zayıf kalıyor. Viyana'nın çevre köylerinden, başka şehirlerden gelen taksiciler geceleri burada Viyana şartlarına uymadıkları halde taksicilik yapıyorlar. Tabii gece çalışan arkadaşlar kafelerden falan çıkan sarhoşlar oluyor. Biraz sarhoşlarla problem olabilir ama çok büyütecek bir problemler, yani sık karşılaşmadığımız konular. Burası bir taksi durağı. Viyana'da taksi duraklarında sadece böyle bir levha vardır. Başlangıç, ileride de bitiş diye. Herkes her durağa durabilir. Bütün taksici Viyana taksi olduğu sürece de bu Viyana taksinin plakası. Viyana TX yazdığı zaman bütün durakları kullanma hakkına sahiptir. Hiçbir durak hiç kimsenin değildir. Bütün duraklar bütün taksicilerindir. Murat Erdatlı ile çok ilginç bir tanışma anımız var. Eşi Emine abla sürekli benim programları dinler, mesaj atar, katılırdı. Tabii Gürcan abi ve Zuhal abla da programlara katılıyorlar. Birbirlerine şarkı armağan ediyorlar. Ben de soruyordum, ya abla abi nerede, niye katılmıyor, o da gelsin bir mesaj atsın vesaire. Günün birinde baskıları dayanamamış. Ya dedi, işte çok baskı oldu, ben de geldim. Ben de buradayım, işte bir bakayım ne var. Pek dedi hani dinleyeceğimi zannetmiyorum, bana göre değil ama dedi. Valla geliş o geliş, o gün bugündür radyoyu benden daha çok dinliyor. Radyoyu benden daha çok sahiplendi. Sağ olsun, nerede bir yardıma ihtiyacımız olsa atlar gelir, elinden ne geliyorsa yapar. Murat Erdatlı arkadaş canlısı, samimi, içten ve şakacı bir abimiz. Aynı zamanda sevdiklerini her daim koruyan, yanında olan, sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir abimiz. İyi ki tanımışım onu, iyi ki var, iyi ki bizimle. Hep sağlıklı olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun, yolu da hep açık olsun inşallah. Viyana FM'de yaptığım programlardan birinde, eğer Türkiye'de yaşıyor olsaydınız hangi mesleği yapardınız ve neden o işi yapardınız diye sormuştum. Murat Erdatlı'dan gelen cevap şuydu: en iyisinden bir tamirci ustası olurdum. Çünkü ben çalışkanım ve yaptığım işi çok iyi yaparım.
Eminim Türkiye'de yaşasaydım ve tamirci ustası olsaydım en iyisi olurdum. Bu cevap zannediyorum duymak istediğim en güzel cevaptı. Ben Yakup Altıntaş. 1990 yılından beri tanıdığım Murat Erdatlı kardeşimi hala o gençlik enerjisi ve keskin zekasını taşımaya devam ettiğini görüyorum. Murat Erdatlı büyük arkadaşımız varsa hayatınız sıkıcı olması mümkün değildir. İyi ki arkadaşımsın. Selamlar. Yine Murat Erdatlı ile ilgili bir anım, aramızda ihtiyacı olan bir arkadaşımıza canla başla yardım etmek için çalışması bende şöyle bir intiba uyandırdı. Evet, Murat Erdatlı iyi bir insan. Dostları, evet dostları, onun için hep aynı şeyi söylüyordu. Yardımsever, dost, kardeş, abi, cömert. Yine bir programda sevmediğiniz huylarınız ve neden diye sorduğumda Murat Erdatlı'dan şöyle bir cevap geldi. Doğruları söyleme huyumu sevmiyorum çünkü doğrular bazen sevdiklerimi üzüyor. Aslında bu cevapta iki önemli unsur vardı benim için. Birincisi cesaret, doğruları söylemek cesaret ister. İkincisi sevdiklerini üzmek istemeyişi. Bence bir şey daha vardı ki bu benim için önemli bir unsur, farkındalık. İsminiz nedir? Alper. Kaç yıldır taksi şoförlüğü yapıyorsunuz? Babamdan dolayı 20 yıldır taksimiz var. Ben bir 8 yıldır falan yapıyorum. Ara ara çıkıyorum. Başka işler de yaptım. Öyle yani. Peki bir taksi şoförü olarak yaşadığınız sorunlardan bahseder misiniz? Trafikte hele çok şey oluyor. Biraz taksicilere yardımcı olması lazım trafikteki insanların bence. Evet. Buna benzer ama genelde gece işinde alkollü insanlar çok yoruyor. Peki Alper Bey, Türkiye'deki taksi şoförü olabilmek için ne gibi özellikler isteniyor? Yani sizden ne gibi özellikler isteniyor? SRC, psikoteknik, ehliyet, bu tarz şeyler isteniyor. Türkiye'de taksicilik yapan isimlerin can güvenliği son derece sıkıntılı. Evet. Sizin bu konuya dair bir anınız var mı? Başınıza gelen bir şey var mı? Var. Bir gün bir trans bir bayan vardı. Aracıma bindi. Elinde bir şarap şişesi vardı. O şarap şişesini başıma vurmaya çalıştım. Ben Isparta'dan taksici Alper. Viyana'da Murat abime selam olsun. Bura Tuna Nehri'nin kenarı. Buraya sadece yolcu indirip bindirmek için otobüsler ve taksiler girebiliyor. Normalde yaya yolu ama taksi ve otobüslere gemiden yolcu alıp indirmek için izin var. Tuna Nehri Almanya-Avusturya arasından çıkıp Türkiye'ye kadar, yani Karadeniz'e kadar, Türkiye'ye kadar değil, Romanya ve Bulgaristan'ın arasından Türkiye'ye kadar inen nehirdir. Bizde de eseri vardır. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa bir evreden çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa bir evreden çıkmam diyor. Düşman Selamun aleyküm. Murat Erdatlı hakkında ne diyebilirim? Şöyle, Murat Erdatlı benim en yakın dostum. 35 senelik bir arkadaşlığımız var. Abi kardeş ilişkisi burada. Yani gençliğimiz hep beraber geçti. Aynı sene evlendik. Ve dostluğumuz hala devam ediyor. Senede beraber izine gitmeye bakıyoruz. Yani burada vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hep beraber ailecek. Güzel, Allah bozmasın. Böyle devam eder inşallah. İyi ki tanımışım. İyi ki benim arkadaşım. Taksiciler kralı derler kendisine. Lakabı Yardur Murat. O da şöyle çok çalışkan ve disiplinli ve durduğu yerde durmuyor. Yani millet kahve içer, paydos yapar, o yok. Kahvesini alır, devam.
Oradan gelme yani. Yardır Murat. Çalışkandır. Haftada 7 gün çalışıyor. Ekmeğinin peşinde. Kimseninle uğraşmaz. İyi ki benim arkadaşım. Seviyorum seni Murat. Kendine iyi bak. Hofburg'dan ayrılıyoruz. Avusturya'nın parlament sarayı. Olmazsa olmazı, yılbaşına yakın bunların Christmas pazarı dedikleri, Avrupa'da ve dünyada en ünlü Christmas pazarlarından biri. Dünyanın her yerinden her sene buraya ziyarete binlerce, yüz binlerce kişiler geliyor. Evet, merhabalar. Kamerayı sevmeyen bir insan olmama rağmen söz konusu Murat Erdatlı olunca bu videoyu çekmek konusunda tereddüt etmedim. O benim için gerçekten çok değerli, yeri ayrı isimlerden bir tanesi. Benim için kendisi de, ailesi de, sevgili Emine Erdatlı da bir dinleyiciden çok daha fazlası. Gerçekten çok kıymetliler. Belki kimsenin görmediği, belki benimle beraber herkesin gördüğü, bildiği, hissettiği çok farklı sebepleri var. Ama bunlardan en bariz olanı onların insanlığıdır. Gerçekten söyledikleri her sözden, yazdıkları mesajın her kelimesinden bize vermiş olduğu değeri hissettiren kişiler. İyi ki varlar. Seviliyorsun Erdatlı. Evet, saygıdeğer Murat Erdatlı abi. Karşında Raşit Kandemir. Murat abi, seni bundan tam 1 yıl önce tanıdım. Tanıdığıma o kadar memnunum ki kelimelere sığmaz. Önceleri radyoda sesini çok duyuyordum. Ondan sonra mesajlarını çok işitiyordum Ali abiden. Asıl tanışmamız 1. ayın 6'sı 2024 oldu. Yeri geldi bana bir abi gibi nasihatler verdin. Yeri geldi baba gibi bir nasihat verdin. Hani onların hepsini ben gerçekten çok içime aldım. Dedim gerçekten bu adam bir şey diyorsa dedim sadece senin iyiliğin için söylüyor dedim. Her şey için çok teşekkür ederim abi. Vallahi gerçekten kral abisin. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Sevgi ve saygılarımla. Raşit. Merhaba Murat Erdatlı abicim. Saat sabahın 7'si. Daha gün ağarmadı. İşimizin başındayım. Sen de bir taksici kardeşimiz olarak daima işinin başında, işinin hakkını veren, sevilen, sayılan bir kişi olarak seni tanıdığıma memnun oldum. Eşinle, çocuklarınla nice mutlu seneler dilerim. Allah'a emanet ol. Bu bölümün sonunu şöyle bir şiirle bitirmek istiyorum. Amerikalı şair Douglas Mallory'un en iyisi şiiri şu şekilde. Dağ tepesinde bir çam olmazsan vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver. Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız. Tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapılacak büyük işler, küçük işler var. Yapacağınız iş size en yakın olan iştir. Cadde olamazsan patika ol. Güneş olamazsan yıldız ol. Kazanmak veya kaybetmek ölçüyle değil. Sen her neysen onun en iyisi ol. Ben Özlem Ayral. Sayın Murat Erdatlı. Bundan sonraki hayatınızda
sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yol çizgisi diliyorum. İyi yolculuklar.